Bu videoda anlatılanların tamamı gerçek olaylara dayanmaktadır. Bir dahinin gerçek hikayesi. Bir tablo hayal edin. Baktığınızda yüzyıllar önce yapılmış bir başyapıt gibi duruyor. Uzmanlar inceliyor, tarihçiler heyecanlanıyor, müzeler milyon dolarlar ödüyor. Ama gerçek bambaşka. Çünkü bu eser geçmişin değil, zekice kurgulanmış bir yalanın ürünü. Ve bu yalanı yazan kişi kimilerine göre bir sahtekar, kimilerine göre bir dahi. Han van Meegeren'in hikayesi, sanat dünyasının en büyük oyunlarından biri. Ve şimdi sizi bu inanılmaz oyunun içine davet ediyoruz. İyi seyirler. Başarısızlıktan doğan hırs. 1889 yılında Hollanda'da doğan Van Meegeren, küçük yaşlardan itibaren resme büyük bir tutkuyla bağlıydı. Eğitim aldı, yeteneğini geliştirdi. Ancak işler hiç de istediği gibi gitmedi. Eleştirmenler onun eserlerini sıradan, taklitçi ve heyecansız buluyordu. Sanat çevreleri onu görmezden geldi. Bu küçümseyici tavırlar, Van Meegeren'in içinde giderek büyüyen bir öfkeye dönüştü. Kendisini değersiz bulanlara bir cevap vermek istiyordu. Bu yüzden özellikle 17. yüzyılın ünlü Hollandalı ressamı Johannes Vermeer'in tarzında orijinalinden ayırt edilemeyecek eserler üretmeye karar verdi. Amacı sadece kabul görmek değil, sanat otoritelerini kendi silahlarıyla sınamaktı. Bir ustanın gölgesinde doğan plan. 17. yüzyılın efsanevi ressamı Johannes Vermeer'in birçok eseri hala kayıptı. Sanat dünyası yıllardır bu kayıp eserlerin peşindeydi. Bu durum, Van Meegeren'in zekice planı için kusursuz bir zemin oluşturdu. Kendi elleriyle bir Vermeer tablosu yaratır ve bunu kayıp bir eser olarak sunup otoriteleri kandırabilirse ustalığını ispatlamış olacaktı. Aylarını Vermeer'in fırça darbelerini, renk paletini, ışık kullanımını inceleyerek geçirdi. Teknik detaylarda ustalaştı. Sonunda İsa ve Zina Yapan Kadın adlı tabloyu yaptı ve bunu bir Vermeer eseri olarak sundu. Tüm dünyayı kandıran tablo. 1937 yılında tablo, dönemin en saygın sanat uzmanları tarafından titizlikle incelendi. Her biri İsa ve Zina Yapan Kadını gerçek bir Vermeer eseri olarak kabul etti. Bu, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Amsterdam'daki Boymans Müzesi, tabloyu koleksiyonuna büyük bir gururla kattı. Van Meegeren artık başarmıştı. Hem eserini hayranlıkla izletmiş, hem de yıllardır onu küçümseyen çevrelere fark ettirmeden meydan okumuştu. Ama burada durmadı. Bu başarı ona sadece itibar değil, cesaret de verdi. Yeni Vermeer'ler üretmeye devam etti. Müzeler, koleksiyoncular, herkes bu eserlerin peşindeydi. Ancak kimse bu sessiz intikamın arkasındaki ismin Van Meegeren olduğunu bilmiyordu. Nazi koleksiyonuna giren sahte eser. İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde Van Meegeren'in sahte Vermeer tabloları büyük ilgi görmeye devam ediyordu. Bu eserlerden biri yüksek bir meblağ karşılığında satıldı ve kısa süre içinde Nazi Almanyası'nın en güçlü isimlerinden Hermann Göring'in sanat koleksiyonuna girdi. Van Meegeren bu satıştan büyük bir servet kazandı. Ancak savaş sona erdiğinde Göring'in koleksiyonundaki bu tablo Hollanda makamlarının dikkatini çekti. Gerçek bir Vermeer olduğunu düşünen yetkililer, Van Meegeren'i Nazilere ulusal bir kültür mirasını satmakla suçladı. Ceza çok ağırdı. Vatan hainliğiyle eşdeğer bir suçlama ve uzun yıllar hapis. Ancak Van Meegeren, mahkemede beklenmedik bir savunma yaptı. O tabloyu ben yaptım. Sahteydi. Vermeer değil, Van Meegeren. Mahkeme salonu bir anda sessizliğe büründü. Çünkü yıllardır hayranlıkla izlenen o tablo aslında bir aldatmacaydı ve bu aldatmacanın ustası şimdi herkesin önünde gerçeği itiraf ediyordu. Adaletin ve ironinin buluştuğu an. Van Meegeren kendini savunmak için mahkeme salonunda bir tablo daha yaptı. Yine Vermeer tarzında, aynı tekniklerle. Uzmanlar tablonun her bir detayı üzerinde titizlikle durdu. Baktılar, incelediler. Evet, bu aynı elden çıkmıştı. Gerçek Vermeer değil, sahte ama usta işi bir eserdi. Sonuçta Van Meegeren, Nazilere kültürel miras satmaktan aklandı. Ancak dolandırıcılık suçundan dolayı 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İronik olan şuydu. İnsanlar bu olaydan sonra Van Meegeren'in sahte tablolarına daha da hayran kaldılar.
tablolar piyasada değer kazandı ve artık bir Meegeren eseri olarak değerliydiler. Bir dahinin ardında kalanlar. Van Meegeren, sahte eserlerinden yaklaşık 30 milyon dolar kazandı. Bugünün parasıyla bu miktar yaklaşık 300 milyon dolara denk geliyor. Evet, bir dolandırıcıydı ama yaptığı aynı zamanda sanat dünyasının kibirli önyargılarına karşı zekice bir başkaldırıydı. Sanat çevreleri onu küçümsedi, görmezden geldi. O da sanatın ne olduğunu belirleyemeyeceklerini onlara gösterdi. Bir başyapıt yaratıp takdir görmemek mi daha acıdır, yoksa bir sahteliği başyapıt diye yutturmak mı daha tatmin edici? Van Meegeren bu soruyu sadece kendine değil, tüm sanat dünyasına sordu. Gerçekten sanatı anlamak için bir eserin kim tarafından yapıldığına mı bakılır, yoksa sadece o eserin içindeki değere mi? Son söz. Van Meegeren'in hikayesi yalnızca bir sahtekarlığın değil, aynı zamanda zekanın, öfkenin, intikamın ve ironinin hikayesidir. Gerçek ile sahte arasındaki çizgi bazen o kadar incedir ki, gözlerimizle gördüğümüz bile bizi yanıltabilir. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Eğer sizin de farz edelim fikirleriniz varsa, yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenmeyi ve yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, farz edelim ile kalın.